kazandığı savaşlarda kullandığı yegane hangara isabet ettiğini görüyoruz ve hangar imha edilmiş. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı şu bölgede ve $1 milyon bir füzenin sadece. Yani THAAD radarının maliyeti $500 milyon. 2 patlamamış mühimmatlar var. Onlar bulunacak. Patlamamış. İntikal maliyeti $170 milyon. 25 adedi çeşitli bölgelerde düşürüldü. Bu nasıl yerine koyulur? Bunun yerine konması için 46 ay gerekiyor. GZT Haber Merkezi'nden merhaba. Ben Sinan Bakioğlu. Askeri stratejist Doçent Doktor Kemal Olçar hocamızla beraberiz. Hoş geldiniz. Bulduk efendim. Bugün Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki savaşı konuşacağız. Harcanan mühimmatları, vurulan noktaları ve savaşın Amerika'ya maliyetini değerlendireceğiz. Görseller ve harita üzerinden bol bol not alacağız. İçeriye geçmeden önce minik bir ricamız var. GZT olarak 3 milyona ulaşmamıza çok az kaldı. Sizlerden kanalımıza katılmanızı ve abone olmanızı rica ediyoruz. Hemen başlayalım. Kemal Hocam, hangi üsler vuruldu ve buraların tamiri için ne yapılması gerekiyor? Şimdi toplam harita üzerinden gösterirsek eğer Ürdün toprakları vuruldu. Özellikle Muvaffak Salti üst bölgesi. Suudi Arabistan bölgesinde vurulan bir Prens Sultan üst bölgesi var. Yine Birleşik Arap Emirlikleri'nde vurulan üst bölgeleri var. 2 tane. Katar'da vurulan üst bölgesi var. Bahreyn'de var ve Kuveyt'te var. Dolayısıyla İran balistik füzelerle, kamikaze dronlarla ve diğer bir takım seyir füzeleriyle bu bölgeleri vurdular. Vurulan yerler hemen hemen tamamı bir ABD üst bölgeleri. ABD üst bölgeleri. Bir de özellikle Muvaffak Salti dediğimiz Ürdün bölgesindeki üst bölgesi çok kritik bir üst bölgesi. Çünkü burada THAAD sistemi vardı biliyorsunuz. THAAD demek hava savunma sistemlerinin geldiği en üst nokta. Yani THAAD sistemiyle yapılan atışlar uzayda, satıhtan 100 kilometre yukarıda uzay alanında gelen İran balistik füzelerini imha eden bir hava savunma sistemidir. THAAD sisteminin burada bir radarı vardır. Çok önemli bir radar. AN/TPY-2 dediğimiz radar. 2 radarı. Bu radar THAAD sisteminin bir nevi gözüdür. Yani 28 Şubat'ta 14 Mart tarihleri arasında İran çok hassas güdümlü füzelerle AN/TP2 radarını vurdu. Dolayısıyla buradaki THAAD sistemi ortadan neredeyse kalktı. Dolayısıyla artık Amerika'nın Ürdün'deki gözü köreldi ve gelen balistik füzeleri durduramaz hale getirdiler. Bunun da toplam maliyeti $500 milyon. Yani bir AN/TPY-2 radarının maliyeti $500 milyon. İkinci kritik nokta AN/TPY, o da AN/TPY, FPS diyelim ona, 132 radarı. Bu da bir radar. Bunun fiyatı da $1.1 milyar. Dolayısıyla AN/FPS-132 radarı da 5000 kilometrelik bir menzile sahip olan bir radarımız. Daha doğrusu ABD'nin radarı. 5000 kilometre menzilli. Bu neredeydi? Bu El Udeyd, yani Katar'da. Dolayısıyla şöyle yazalım. Buradaki radarı vurarak 5000 kilometre menzilden itibaren gelen tüm hava araçlarını, balistik ve seyir füzeleri ve kamikaze dronları durdurabiliyorlardı. Fakat dikkat buyurunuz, ilk 14 günde İran füzelerle özellikle 2 radarı ortadan kaldırarak bütün Körfez'in gözünü kör etti. Şimdi vurulan üslere yönelik bir takım uydu görüntüleri yakaladık. Şimdi bakınız burada uydu görüntülerinden çok net anlaşılıyor. Şu bölgede karartılar var, dikkat ederseniz eğer. Bu karartılar çok nokta vuruş yapıldığını gösteriyor. Çünkü şurada hangarlar var, şu bölgede. Bu bölgedeki büyük beyaz tesisler hangarlar, uçak hangarları. Şimdi dolayısıyla 1, 2, 3 adet hangar var. Fakat hemen onun çaprazında komuta kontrol merkezleri var. Komuta kontrol merkezleri. Dolayısıyla komuta kontrol merkezlerinin net olarak vurulduğunu buradan görebilirsiniz. O yüzden ilk başta telekomünikasyonun olduğu, komuta merkezinin bulunduğu ve haberleşmenin cereyan ettiği ve karar merkezinin olduğu noktalar vurulduğu andan itibaren şu bölgedeki hava kuvvetlerinin, ABD hava kuvvetlerine ait olan kontrol sistemi ortadan kalkmıştır. Dolayısıyla buradaki vuruş noktası, özellikle söyleyelim, çok hassas bir vuruş noktası. Burada da Ali El Salam, Kuveyt'teki üst bölgesini görüyorsunuz. Yine şurada 1 numarada ilk hali, yani vuruştan önce, 2 numarada da
vuruş sonrası halini görüyoruz. Şimdi vuruş öncesi haline baktığımız zaman şurada bir tane insansız hava aracının olduğunu fark ediyoruz. Bunlar da hangarlar, uçakların, SİHA'ların ve İHA'ların saklandığı bölgeler, gizlendiği bölgeler ya da bakımının yapıldığı bölgeler. Bunlar konteynerler, yaşam konteynerleri gibi gözüküyor. Ve dolayısıyla işte taksinin yapıldığı pistler şu bölge, araçların hareket ettiği bölge gayet temiz, gayet bakımlı duruyor. Fakat 2 numaraya geçtiğimiz zaman bakın buradaki hangarların tenteleri ortadan kalkmış. Yani komple çatı ortaya çıkmış. Dolayısıyla üst kaplama imha edilmiş. Üst kaplama. Dolayısıyla üst kaplama imha şu anlama geliyor. Yine atılan füzelerin doğrudan hangara isabet ettiğini görüyoruz ve hangar imha edilmiş. Aynı şekilde diğer hangarda vurulmuş ve hassas bir şekilde ortadan kaldırılmış. Onun dışında kalan bölgelerde dikkat ederseniz herhangi bir hasar tespiti yok. Dolayısıyla uydu görüntüleri bize sadece gelen füzelerin uçakların içinde bulunduğu hangarların imha edildiğini gösteriyor. Çok büyük ihtimalle bunlar kamikaze dronlarla vurulmuş olabilir. Kamikaze dronlar. Bu çok önemli çünkü dronlara biliyorsunuz hassas koordinat verebiliyorsunuz ve koordinatlara doğrudan giderek özellikle Şahit 136 tipi İran yapımı dronlarla vurulmuş olabilir. Devam edersek eğer, bakın yine burada Ürdün, Muvaffak Salti Ürdün bölgesindeki üst bölgesi diye söylemiştik, ABD'ye ait. Şu bölgenin etrafında başka bir şey yok. Dikkat ettiniz mi? Neden yok hocam? Neden yok? Çünkü burası çöl bölgesinde sadece Amerika Birleşik Devletleri'ne ait Taat üst bölgesi. Yani Taat'ın bulunduğu üst bölgesi. Hava savunma silahı. Dolayısıyla bakın çok net burada gözükebiliyor. Hava savunma üst bölgesi. İşte bataryalar, lançerler ya da radar sistemlerin hepsi toptan aynı bölgede konuşlanmış. Şurada bir kapalı mekan var. Burası muhtemelen komuta kontrol merkezi, Taat'ın işletildiği merkez. Bazı tesisler var. Hatta burada mevziler var. Şurada dışarıda bazı binalar var. Bazı araçlar ve çatılardan anladığımız kadarıyla çadır şeklinde sistemler var. İşte biraz önce söylemiş olduğumuz Taat radar, ANTP-2 radarının vurulduğu üst bölgesi, Muvaffak Salti üst bölgesi olduğunu söyleyelim. Şimdi burada da yine Manama, Bahreyn. Manama dediğimiz yer Bahreyn'de Amerika Birleşik Devletleri'ne ait Deniz Kuvvetleri Komutanlığı şu bölgede ve diğer tesisleri de bu bölgede. Dolayısıyla bu Bahreyn'deki ABD Deniz Kuvvetleri Komutanı. Direkt yazalım. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı karargahı. Burada 4 yıldızlı bir amiral var. 5. filo. 5. filo. Dolayısıyla 5. filonun olduğu bölgeye yine ilk günlerde İran Devrim Muhafızları Komutanlığı'na ait füzelerle, kamikaze dronlarla, balistik ya da seyir füzelerle bu bölgede belli yerleri imha etmiş durumda. Bu ilk hali elbette ki. Şurası vurulmuş hali. Dikkat ederseniz bakın şurada benzer binalar yan yana duruyor. Şu bölge. Komple şu İskele bölgesini buradan bakışta anlıyoruz. İskele bölgesi komple vurulmuş ve gemilerin yanaşmasına imkan ortadan kalkmış. Buradaki Bahreyn'deki 5. filonun karargahı savaştan hemen önce bölgeyi terk etti ve Umman Denizi'ne açıklara yerleşti. Abraham Lincoln uçak gemisine karargahlarını kurmuşlardı. Ama geri kalan tüm altyapı, üst yapı, pistler, gemilerin yanaştığı bir takım iskeleler ve tersaneler vuruldu. Yani özellikle şu üst bölgelerin hepsine dikkat ederseniz Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Ürdün. Hatta Irak'ta da var biliyorsunuz. Camp Victory denen bir bölge var. El Hariri var biliyorsunuz o bölgede yine. Toplam maliyeti yaklaşık şöyle söyleyelim 3,5 milyar dolar. Yani şu bölgelerin yeniden inşa edilmesi için gerekli süre 1 ila 3 yıl. Dolayısıyla 3,5 milyar ilk etapta tabii ki bu Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın vermiş olduğu zaman zaman rakamlar, zaman zaman Pentagon'un verdiği ya da Savunma Bakanlığı'nın verdiği rakamlar ya da uydu görüntüleri, biraz önce arz ettiğimiz uydu görüntülerinden elde ettiğimiz analizlerle 3,5 milyar dolarlık bir zararın olduğu bu bölgelerde ve bunun da tekrar inşası için en az 1 ila 3 yıl arası zaman gerektiği. Ne yapılacak mesela buralarda? 1. Pist bölgeleri inşa edilecek, pistler ve taksi bölgeleri. 2. Patlamamış mühimmatlar var. Onlar bulunacak. Patlamamış mühimmatlar bulunacak.
alt ve üst yapı inşa edilecek. Akaryakıt depoları, elektrik tesisatları, elektronik haberleşme merkezleri, onların kabloları ve bütün o altyapı ve üst yapı artı patlamamış mühimmatların aranıp bulup patlatılması ve pistlerin onarılması dediğim gibi 3 yıla kadar uzun bir süre alacak gibi gözüküyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin harp dışında kalan hava araçları neler? Şimdi elimizde yine aynı kaynaklardan gelen bir takım rakamlar var. Rakamlara baktığımız zaman iki tür konu var burada. Bir tanesi harp dışı kalan araçlar, bir de hasarlı araçlar. Harp dışı kalan araçların yeniden harp sahasına dönmesi mümkün değil. Fakat hasar alan araçların belli maliyetler ödenmek suretiyle tekrar harbe katılması mümkün. Bu durumda bizim fokuslanacağımız, odaklanacağımız nokta bu bölgedeki hava araçları, yani hasar almış, harp dışı kalmış araçlar. F-15E'ler var. F-15E'ler çok önemli çünkü bunlar yakın hava savunma, daha doğrusu yakın hava destek sistemleri, uçaklar, F-15'ler ve bunların 4 tanesi yakın mesafeden dost ateşi, yani kuvvetteki sistemler tarafından dost ateşiyle ortadan kaldırıldı. Dolayısıyla bunlar toplamda bir tane de nerede gördük? Şurada var. İran üzerinde toplam 4 adet ortadan kaldırılmış oldu. ANPTP'yi zaten söylemiştik az önce. Radar sistemi Ürdün'deki. KC-35'ler var. KC-35'ler ne diyelim? Tanker uçakları bunlar. Onlar da çok değerli uçaklar. Havada F-15E gibi, F-18 gibi ya da F-22, F-35 gibi bir takım savaş uçaklarının ikmalini sağlayan uçaklar. Dikkat ederseniz eğer bunlardan bir tanesi imha edildi İran üzerinde. Diğer taraftan 5 tanesi de hasar aldı. Onu da söylememiz lazım. Şimdi E-3'ler var. E-3 dediğimiz E-3 Sentry diye ifade edilen uçaklar. Bunlar AWACS uçakları aslında. Bunlar da yüksek mesafeden çok net görüntüler almak suretiyle istihbarat desteği sağlıyorlar. MC-130C tipi uçak 2 tanesi. Bunun hikayesi çok enteresan. Bu MC-130C uçaklar özel uçaklar. Bizim 130 tipi uçaklarımızı hatırlarsınız. Bizde de var envanterde. MC-130C'ler özel harekat grupları tarafından kullanılır. Yani özel birlikler tarafından, Delta Force tarafından kullanılır. Hatırlarsanız bir tane F-18A düşmüştü. Onun bir tane pilotuyla arka taraftaki silah sistem subayı İran topraklarında kayboldu. İşte pilot kurtarıldı fakat silah sistemleri subayı yaralı olarak İran'da kaldı. Onu kurtarmak için gönderilen uçak MC-130C tip uçaktı. Ve bunların ikisi pistte, pist dediğim bir arazide, düz arazide kaldılar. Onları tekrar uçurup emniyetle geri alamadıkları için Amerikalılar kendileri imha etmiş oldu. Şimdi MH'lar önemli. Yine özel kuvvetler tarafından kullanılan sistemler. A-10 Thunderbolt dediğimiz yine bu uçak özel kuvvet uçağı. Yine de bakın bu bölgede yine arama kurtarmada kullanıldı. A-10 Thunderbolt uçakları kısa uçaklar, her pistte inip kalkabiliyor. Onlardan da bir tane kayıp var. Bu arama kurtarma faaliyetinde kullanıldı diyelim. MQ-4C'ler, AH-64 tipi hava araçları da bölgede imha edildi. Onu da ifade etmemiz gerekiyor. Şöyle bir not düşelim. MQ-9'lar var. Çok kritik. Bunlar Raptor dediğimiz SİHA'lar. Yani insansız silahlı araçlar. Bunlardan bakın dikkat buyurun 25 adedi çeşitli bölgelerde düşürüldü. Bu bölgeler genellikle İran toprakları ve Körfez bölgesindeki ülkeler. Kuveyt, Katar, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler. Dolayısıyla bu bölgede oldukça büyük miktarda MQ-9 dedikleri SİHA'lar düşürülmüş oldu. Raptor diye geçiyor literatürde. Hasar alanlar da benzer uçaklar. Bir tane enteresan bir şey söyleyelim tekrar burada ikinci kez. F-35. Şimdi normalde İran üzerinde bir tane hasar. Nasıl oldu bu? Bunlar biliyorsunuz çok 0.001 oranında görünmezlik radar izi var. Fakat görüldü. Kim gördü? Bunu havada İran'a ait bir SİHA gördü. SİHA gördükten sonra bir ısıya güdümlü yani kızılötesi bir sistemle arka art yakıtından çıkan ateşi ve alevi takip ederek arka kısmından vurdu. Fakat emniyette en yakın piste iniş yapmayı başardı pilot. Dolayısıyla bu da önemli. Yine HH-60V tipi helikopter bir şekilde bu bölgede hasar gören uçaklar içerisinde, helikopterler içerisinde. Amerika ve İran arasındaki savaş resmen bitmek üzere. Artık görüşmeler etabındayız. Peki bu savaş Amerika için neye mal oldu? Şimdi tabii çok kayıplar var. Amerika Birleşik Devletleri yani prestij kaybetti, iktisadi kayıpları var, siyasi kayıpları var, hegemonik kayıpları var. Ama en kritik bizim için konumuz olan hatta askeri kayıplar. Bir kere burada bakın konuşlandırma maliyetleri.
Konuşlandırma maliyetleri 170 milyon dolar. Bu ne demektir? Uçak gemisi, çeşitli gemiler geldi, eskort gemiler, denizaltılar, personel, yani birlik daha doğrusu, destek üniteleri. Bir ordu aslında kabaca. Evet, resmen bir ordu olduğu gibi Orta Doğu'ya geldi. Ve burada bu kadar intikal maliyeti 170 milyon dolar. Düşünebiliyor musunuz? 28 Şubat'tan önce birkaç haftalık bir süre içerisinde, hatta 2 hafta diyelim, 2 hafta süre içerisinde bütün bu birlikler Amerikan kıtasından Orta Doğu'ya geldiler ve 170 milyon dolar harcamış oldular. Çok enteresan tabii ki fiyat. Cephaneye bakalım, mühimmat. Hakikaten çok önemli bir kalem. Cephane. Biraz sonra detaylarını verelim isterseniz buna. Tabii ki. 26 milyar dolar. 26 milyar dolar. Şimdi yüksek harekat temposu dediği daha çok personelin giderleriyle ilgili bir konu. Bölgeden bölgeye değişen tazminatları var Amerikalı askerlerin. Türkiye'ye geldiklerinde farklı maaş alıyorlar. Ürdün'de farklı maaş alıyorlar. Avrupa'da farklı maaş alıyorlar. Dolayısıyla onların da ilave, düşünün ne kadar önemli bir, yani intikalden çok daha farklı bir rakam. Neredeyse 6 katı, 5 katı, 750 milyon dolar. Ekipman kayıpları biraz önce açıklamıştık. Üst bölgelerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin kaybı yaklaşık, maksimumdan söylersek 3,5 milyar dolar civarı. Bunların hasarları 4,5 milyar civarı ve diğer savunma giderleri o da 1,5 milyar dolar civarı. Nedir bu diğer giderler? Mesela gazi işlemleri var. 400 tane yaralı var biliyorsunuz Amerikan asker personelden. 13 tane kayıp var. Bunların da yaralı, tedavi, geriye tekrar intikali, kayıp gazi işlemleri gibi bir takım işlemler var. Bunların da 1,5 milyar dolar falan tuttuğu söyleniyor. Hatta onların gazilik maaşları 30 yıllık maliyeti 12 milyar dolar. Yani epey bir kalem olarak buraya yazmış olduk. Dolayısıyla toplamda 41,5 milyar dolar, yani 42 milyar dolarlık bir kaybı söz konusu. Burada en önemli aslında kayıp, dikkat buyurursanız eğer, 26,1'dir hatta o 26 milyar dolarlık mühimmat kayıpları. Bu da askeri taktik açısından Amerikan subaylarının İran harekatını doğru düzgün planlamadıkları ve icra edemediklerini gösteriyor. Normal koşullarda mühimmat ve cephane kayıpları diğerleriyle orantılı olması gerekiyordu. Kullanılan cephaneler, mühimmatlar neler kullanıldı ve bunların maliyetleri nedir? Şimdi burada maliyetler önemli ama nicel açıdan sayıları da önemli. Ona bir bakalım isterseniz. Mesela Tomahawk kullanıldı. Çok eski bir füzedir. Seyir füzesidir aslında bu. Dolayısıyla Tomahawk'lar 200 kilometreye kadar gider. 200 kilometre. Çok önemli bir mesafedir. Bunlar hava, yer ya da deniz yer. Yani kara vuruş füzeleridir. Dolayısıyla Tomahawk'u denizaltıdan atabiliyorsunuz. Deniz üstü askeri gemilerden atabiliyorsunuz. Bir de havadan uçaklarla atabiliyorsunuz. O yüzden bakın toplam 1000 adet harcanmış gözüküyor. Elde mevcut 3100 idi. Yani 3'te 1'i gitmiş. Bu nasıl yerine koyulur? Bunun yerine konması için 46 ay gerekiyor. Nereye yazalım? Şuraya. 46 ay. Ne yapıyor? Yaklaşık 12 ile çarparsanız eğer 4 yıla yakın değil mi? Dolayısıyla bakın burada 1000 ve üstü diyor. Yani 3'te 1'in harcandığını düşünün. Tomahawk kritik bir silahtır, füzedir, seyir füzesidir. Çünkü hassas vuruş gerçekleştirirsiniz. Vurduğu noktada çok büyük bir hasar meydana gelir ve bir şekilde 5 metre doğrulukta hedefini bulur. Şimdi bunu siz attınız, 1000 tane attınız. Karşı tarafta maliyetini geçtim. Hasarı çarpı 10 olması lazım. Bir tane Tomahawk gitti. Ne kadar fiyatı? Hemen bakalım. 2,6 milyon dolar. 2,6 milyon dolarlık bir Tomahawk yaklaşık 200 kilometre mesafede İran topraklarına bir üst bölgesine geldiğinde orada en az 26-27 milyon dolarlık hasar vermesi lazım. Vermedi. Bunu 1000 ile çarpın. Yani 2,6 çarpı 1000 kadarlık bir masraf, karşı tarafta o kadar zarar vermedi. O yüzden diyorum Amerikan kurmay subayları bu harekatı doğru düzgün planlayamadılar. Ve bakın diğer taraftan AGM-158 yine ayrı bir füze sistemi. Dolayısıyla bundan da yaklaşık 1100 adet atıldı ve hemen hemen Tomahawk kadar bir miktarı var. Şu PRSM dediğimiz, Standoff Missile dediğimiz atak MS'ler yerine inşa edildi. Hassas vuruş füzeleridir. Bunlardan da 380 atıldığını farz edersek elde mevcut yaklaşık 500 olduğunu düşünün. Yani neredeyse 4
füzeden bir tanesini atmışlar demektir. Ya da 5 füzeden bir tanesini atmışlar demektir. Onun yerine konması yaklaşık yine 48 ay civarı. Ve 1.6 milyon dolarlık bir bütçe. O yüzden bakın buradaki Tomahawk, AGM-158 ve PRSM tipi füzeler Amerika Birleşik Devletleri'nin geçmişten bugüne savaşları kazandığı savaşlarda kullandığı yegane key weapon dediğimiz anahtar füzeler ve sistemler. Onun için burada çok ciddi kayıpları var. Bunların tekrar yerine gelmesi için ortalama söyleyelim yaklaşık 4 yıllık bir süre gerekiyor. Toplam 4 yıl. Dolayısıyla bunların mutlaka inşası lazım. Burada Lucas tipi bir kamikaze drone var. 800 kilometreye kadar gider bu. Önemlidir. 800 kilometre iyi bir mesafe. 100 tane kullanılmış. Dolayısıyla çok büyük miktarda bir kullanım söz konusu. 350-35 bin dolarlık bir maliyeti var. Ve bunlar da çarptığınızda 100'e büyük bir rakam ortaya çıkıyor. Mesela GSSM'ler var, JDAM'lar var. Bunların hepsi kullanılan füze sistemleri ve bol miktarda kullanılmış 26.1 milyar dolarlık bir masraf yapılmış gibi duruyor. Bu biraz önce söylediğimiz havadan yere, denizden yere yani karaya atılan füzelerdi. Bir de bunun hava savunma sistemleri var. Biz havadan karaya atılan füzeleri konuştuk. Şimdi de karadan havaya ateşlenebilen füzeleri konuşalım. Hangi füzeler kullanıldı? Bunların maliyeti nedir? Şimdi ondan önce çok çarpıcı bir şey söyleyeyim. Bunlar Amerika Birleşik Devletleri envanterinde bulunan ve dair Körfez'deki müttefiklerine zamanında satmış olduğu hava savunma sistemlerinin bileşenleri. Şimdi dolayısıyla burada kritik olan şey şu. Hemen şuraya yazalım. Bakın bu kadar Patriot, THAAD, SM-3, SM-2-6 AIM'ler var. AIM serisi var. Diğer anti-İHA sistemleri var. Hafif silah mühimmatları, toplar var. Bunların başarı oranları kaç biliyor musunuz? Kaç hocam? Hemen söyleyeyim. %40 ila %60. Yani bu ne demektir? İran tarafından atılan 100 füzenin 60'ı maksimum 60 adedi durduruldu. Yani 40 tanesi içeride bu hesaba göre. Evet, durduruldu. Çok enteresan. Hemen maliyetlerine bakalım. O da bize başka bir ipucu verecek. Şimdi Patriot'lara bakın. Patriot çok konuşuldu. Hatta ülkemizde satmadılar. 10 yıl oyaladılar. Biz Çin'e gittik olmadı. İşte ne bileyim oraya buraya gittik olmadı. İtalyanlara gittik Fransız ortaklığıyla yapılan semtiler olmadı filan. Müttefikler satmadı. Biz en son S-400 almak zorunda kaldık. Tercihen değil, mecburiyetten. S-400 Rus yapımı. İşte bu meşhur Patriot'ların birim maliyeti 4.9 milyon dolar. 5 milyon dolar ortalama. Ne kadar atmışlar Sinan Bey? 1430 maksimum rakam. Ben maksimumları daha çok dikkate alıyorum. 1430 o 1500'lerde filandır. Bunlar açık kaynak değil. 1500 çarpın 4.9'da bir şahit düşünün. Bir şahit 136'nın fiyatı 100 bin dolar. Yani siz Patriot sistemiyle çünkü Patriot'i niçin atarsınız? Çok daha pahalı bir sistem atarsınız. Mesela Hürremşah 4'ü atarsınız. Eyvallah karşılar. Ne bileyim varsa MiG-29 değil mi? O tür uçakları atabilirsiniz. Ama siz şahitler gibi, şahit serisi gibi bir kamikaze drone atarsanız maliyet etkinliği sağlayamazsınız. O yüzden Patriot füzeleri ve 70 kilometreye kadar atabiliyorsunuz. 70 kilometre. Şimdi THAAD çok meşhur, hemen hemen dünyadaki en iyi hava savunma sistemi olarak gözükür. Fakat onun da en hassas noktası radarlardır. Radarlar devreden çıkarsa az önce söylediğimiz AN/TPY-2 tipi radar THAAD'ın tüm bileşenleri çöp olur. THAAD'larda biliyorsunuz kritik 200 kilometreye kadar atış yapabiliyor. Bunu söylemiştik tekrar ve maliyeti 11.9 milyon dolar bir füzenin sadece. Yani THAAD radarının maliyeti 500 milyon dolar, tek bir füzenin 11.9 milyon dolar. Siz 11.9 milyon dolarlık füzeyi attığınızda karşınızda en az 50 milyon dolarlık bir uçak olması lazım ya da füze olması lazım. Şimdi SM-3'ler yine kritik olan füzelerden bir tanesi. Bunun mesafesi enteresan 1200 kilometre ve 28.7 milyon dolar. Amerikalılar buna çok kıyamazlar. Ya çok havalı bir silah, hava savunma silahı ve uzayda vuruyor biliyorsunuz. Yani uzay 100 kilometre irtifaya çıkıyor ve 1200 kilometreden vurabiliyor. SM-3'ler ISS radarlarla çalışıyor biliyorsunuz. Ve bir hikaye anlatalım burada hemen.
fırsat varken hikaye şu. Bir tane füze İran'dan atıldığı söylenen bir füze yaklaşık Kamışlı açıklarında, Suriye'nin kuzeyinde Kamışlı açıklarında bir gemiden atılan füze tarafından vuruluyor. Ve vurulan füzenin parçaları Kamışlı'dan, vuran füzenin parçaları Hatay Dört Yol'dan bulunuyor. Şimdi o füze SM-3'tü. Ve o füze, işte SM-3 füzesi bizim topraklarımıza İran'dan atıldığı iddia edilen bir balistik füzeyi ortadan kaldırdı. Demek ki Amerikalılar bizim topraklarımızı korumakla ilgili SM-3'leri kıymışlar. Çok en pahalı füzelerden bir tanesi. SM-6 da aynı şekilde önemli bir füze sistemi. Bakın o da 460 kilometre mesafesi var ve 4.3 daha ucuz ve daha yaygın kullanılan bir silah. Füze daha doğrusu. Onun dışında AIM-9'lar var, AIM-110'lar var, FPWS'ler var, anti-İHA sistemleri var, top hafif silah mühimmatları var. Bunların hepsine dikkat ederseniz maliyetlerini teker teker baktığımızda en nihayetinde 18.5 milyar dolarlık bir hava savunma için harcama yapmışlar. 18,5 milyar dolar sadece havadan gelen tehditleri karşı korumak için kullanmışlar. Maliyet çok etkin değil. Karşıdan gelen füzelerin maliyetleri bunun kat kat altında şu anda. Aktardıklarınız için çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Efendim, askeri stratejist doçent doktor Kemal Olçar hocamızla Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki savaşı genel hatlarıyla toparladık. Biraz da muhasebesini yaptık. Programımızı noktaladık. Bu tarz daha fazla içerik için GZT'ye abone olmayı ve katılmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın.